Yol kenarında bir adam gördü. Sanki birisini bekliyordu. İnim adama yaklaştı ve "İyi günler beyefendi. Lütfen kız kardeşim ve beni en yakın yetimhaneye götürebilir misiniz? Annemizi kaybettik ve bize bakacak kimsemiz yok. Lütfen bize yardım edin," dedi. Adam, İnim'in anlattıklarından etkilendi ve kızların gözyaşlarını silerek en yakın yetimhaneyi sormaya başladı. 2 saatlik bir yolculuğun ardından adam, kızları bizzat yetimhaneye götürmeye karar verdi. Bir zamanlar Daniel ve Bisola adında bir çift vardı. 12 yıllık evliliklerinden 2 kızları, İnim, 11 yaşında ve Amanda, 6 yaşında, doğmuştu. Daniel, Afrika kültürüne göre erkek çocuk istediği için eşine karşı davranışlarını değiştirmeye başladı. Bisola, tekrar hamile kaldığında Daniel çok sevindi, ancak Bisola'nın tekrar kız çocuğu doğuracağını öğrenince her şey değişti. Daniel, eşinin sürekli kız çocukları doğurmasından şikayetçiydi. Bisola, çocukların cinsiyetini kendisinin belirleyemeyeceğini anlatmaya çalıştıysa da Daniel onu susturdu ve konuşmamasını istedi. Daniel'in eşi Bisola'ya olan tavırları giderek kötüleşti. Bisola'nın yaptığı her şey ona göre yanlıştı ve en ufak bir hatasında onu dövüyordu. Aylar sonra Bisola, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve onu sık sık ziyaret ettiğini duydu. Bir akşam Daniel eve döndüğünde Bisola, "Hayatım, seninle ilgili bazı söylentiler duyuyorum. Başka bir kadından çocuk beklediğin doğru mu?" diye sordu. Daniel, soruya cevap vermeyi reddetti ve sonunda sinirlenerek, "Bu merakını gidermek için bekle, birazdan anlayacaksın," diyerek evden ayrıldı. 1 saat sonra Daniel, başka bir kadınla eve döndü. Bisola, eşinin başka bir kadına bu şekilde ilgi göstermesini görünce yıkıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Bisola, öfkeyle kadına tokat attı. Daniel ise öfkesine yenik düşerek Bisola'yı dövdü, hamile olduğunu umursamadan. Kızları İnim ve Amanda, babalarının bu davranışına engel olmaya çalıştılar ama Daniel, Bisola'yı dövmeye devam etti. Bisola ağır yaralı halde yerde yatarken, İnim ve Amanda annelerini hastaneye götürdü. Hastanede doktor, Bisola'nın ve doğmamış bebeğin kaybedildiğini söyledi. Doktor, kızların babası Daniel hakkında şikayette bulunmaya karar verdi. Ancak Daniel'in zengin olduğunu öğrenince korkup vazgeçti. Eve döndüklerinde doktor, Daniel'e eşinin öldüğünü ve cenaze düzenlemelerini yapması gerektiğini söyledi. İnim, annesinin ölümünü anlayınca derin bir üzüntüye kapıldı. Daniel, kızlarına karşı bir suçluluk duygusu hissetti ve onları teselli etmeye çalıştı. Yeni eşi Mirabel, Daniel'i engellemeye çalıştı ve sahte bir şekilde acı çekiyormuş gibi davranarak ilgisini dağıttı. Mirabel, Daniel evden çıkınca kızlara kötü davranmaya başladı. Onları yemek yemeden çalıştırdı ve Daniel eve geldiğinde kızlara yemek vermedi. Ertesi gün, Mirabel, Daniel'e kızların uyuduğunu söyleyerek onlardan uzak durmaya çalıştı. Ancak Daniel, çocuklarını görmek için odalarına gittiğinde kızları bulamadı. Mirabel'e kızların nerede olduğunu sordu ama cevap alamadı. Sinirlenerek Mirabel'e vurdu ve o bayıldı. Bir gün önce İnim, Mirabel ile gelen bir adamın, babasını ve kendilerini öldürmeyi planladıklarını duyduğunda büyük bir korku yaşamıştı. Kız kardeşi Amanda'yı da alarak evden kaçmaya karar verdi. Yetimhanede İnim ve Amanda'yı gören bir çift, Amanda'yı evlat edinmek istedi. İnim buna karşı çıktı ve kardeşinden ayrılmak istemedi. İkisi birlikte kalmaya kararlıydılar.